Şimdi bu okulla ve Ermeni misyonerlerin, Amerikan misyonerlerin gelmesiyle beraber özellikle şehirdeki Ermeniler de rahatsız bu durumdan. Bahçedekiler, Akmeşe'dekiler çok rahatsız ve sık sık şikayette bulunuyorlar. Şeyden alın, bunları buradan alın diye. Tabii Amerikalılar burada tamamen yoğunlaşmış durumdalar. Bursa'da açmış durumdalar. Yani şöyle baktığınızda Marmara'nın tamamını çevirmiş durumda bir okullar var. Okullar birbirleri eşgüdümlü çalışıyorlar. Özellikle o 1915 olayları çıktığı sırasında bu okulların mahzenleri silah deposu olarak kullanıyor. Çünkü olaylar olduğu sırada Doğu Ermenilerindeki gibi burada bir isyan yok. Ama Doğu Anadolu'ya lojistik destek sağlayan yer bu Amerikan okulları. Amerikan Ermenilerin okuduğu kolejler. Bu kolejlerden çıkan çocuklar milliyetçilik rüzgarıyla da başlıyor. İşte et ve tırnak dediğimiz hadise ayrılmaya başlıyor. Terörize doğru giden yolu da ilk sinyallerini veriyor. Tabii kızlar bunlar. Kızlar evleniyorlar. Evlenmeleri teşvik ediliyor. Doğan çocuklara anneleri şuur tırnak içine söylersek Ermeni şuuru bu Osmanlı'dan parçalamak gerektiğini o bildiğimiz klasik Ermeni meselesine doğru giden zihinsel arka yapı bu okullar sayesinde oluyor. Bir kısmı da Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'daki Ermeni diasporasını bu okullar aslında oluşturuyor. Çok ilginç bir şey. Amerika'ya gitti baktığınızda bakıyorsunuz işte San Francisco, Los Angeles ki Amerika senatosunun en fazla senatör burası çıkarıyor. 70-80 tane senatör çıkarıyor. Yanılmıyorsam bütün Ermenilerin sayısı 1,5 milyon civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama hepsi aynı şehire kümelendiği için İstanbul gibi bir yerde 1,5 milyon bir insan düşünün. Bunun çıkardığı senatodaki bizim senatoda niye hep bu senatörlerden çekiyoruz sebebi bu. Çünkü senatörlerin seçmenleri orada oturan Ermeniler. Ama çok ilginç bir anekdot buna düşmemiz gerekiyor. Çünkü İzmit'ten giden bir Ermeni ile Amerika'da tanıştığımızda hatta unutmuyorum Şahin'in yeri diye bir marketi vardı. Biz Türk diye gittik. İşte Türk yemekleri, Türk çorbası, Türk çayı meşhur o bölgeyi, o kahvesine kadar içtiğiniz her şeyde. Şahin amca siz kimsiniz diye tanıştığınız vakit Kayseri'den babası gitmiş. Bir amcası da İzmit'te olan bir Ermeni ile tanışıyorsunuz. Sizin tamamen kendi kültürel dokunuzu Ermeni dokusuyla iç içe geçtiğiniz bir sinyali. Peki bu mahalle bizim mahalle gibi bir var. Bizim mahalle Amerika Birleşik Devletleri'nin misyonerleri beraber tam tersine birbirlerine sertleşen, birbirlerine daha saldırgan hale gelen bir nesil oluşmaya başlıyor. İzmit'te bununla ilgili birkaç kayıt. Dahiliye Nezaret'in şifre kaleminde ki belgeler açısından baktığınız özellikle 1900 yıllara kadar gidiyoruz. Artık Doğu Anadolu olaylar başlamış. Bölge kaynamaya başlamış. İşte Hınçak ve Taşnak komiteleri bölgede etkin hale gelmeye başlamış. Terörize edilmeye başlamış. Silahlar yavaş yavaş işin içine girmeye başlamış. Özellikle Bursa Milletvekili yanılmıyorsam Orman Cihan diye bir şeyin ön plana çıktığı, özellikle bu işleri terörize etmesinde, özellikle bu batı tarafındaki Ermenilerin lojistik destek sağlanması açısından. Çünkü bazı Ermeniler bu işlere katılmıyor yani. Bütün Ermeniler bu hemen olayın hadi kahrolsun Osmanlı silahlanalım denen bir şey yok. Okullar bu işte çok oynuyor. Belirleyici bir güç buluyor. Okullara çocuklarını vermeyenler bu olayların dışında duruyorlar.